Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz bir süredir kan şekeri ve glikoz takibi ile ilgili bazı video serileri yaptım. Bu kan şekerini nasıl kontrol edebiliriz? Bunun görünmeyen zararlarıyla ilgili eski videolarımı da izlemediyseniz sağ üstteki linklerden izleyebilirsiniz. Ve şu şekilde de glikoz takip cihazıyla da bir süredir kan şekerimi kontrol ediyorum. Neler yükseltiyor, neler düşürüyor. Bunları da sizlere, özellikle Instagram'dan beni takip edenlere story olarak da paylaşıyorum. Kan şekerine hükmedilebilir mi sorusunun cevaplarının bir kısmını geçen hafta vermiştim. Bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle biz bunu yapabiliyorduk. Ancak bazı bilimsel olarak kanıtlı doğanın bize sunduğu da moleküller var. Geçtiğimiz videoda bir miktar girmiştim. Dut yaprağı ekstresi. Bugün işte sizlere dut yaprağı ekstresi nedir? Ne faydaları var? Nasıl kullanılır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Latince Murus alba ismine sahip beyaz dutun yapraklarının İngilizcesi de mulberry leaf olarak geçmekte. Geleneksel olarak Uzak Doğu'da, Asya'da binlerce yıldır kan şekerini düşürücü olarak kullanılan bir bitki. Ancak tabii ki de bu gelişigüzel kullanılmaktansa biz bilimsel olarak bitkilerin içerisindeki hangi moleküller acaba bunu yapıyor diye araştırıyoruz ve buna göre bitkileri standartize bir şekilde kullandığınızda tabii ki de hem daha güvenli hem de daha etkili olmakta. İşte bu özellikle içerisindeki deoksiniyojirim dediğimiz bir molekülle bu etkiyi yaptığı gösterilmiş ve %5 en az bu molekülden içeren standartize bir ekstra kullandığınızda 200-250 miligramlık bir dozda kan şekerini %40'a kadar düşürebildiği gösterilmiş. Bu molekül etkisini nasıl yapıyor? Bu bir imino şeker. Ne demek imino şeker? İçerisinde bir amino grubu içeren şeker türevi aslında. Şurada deoksinojirimisin molekülünü görmektesiniz. Sağda da glikozu görüyorsunuz. Bakın neredeyse %90 glikozla benzer. Her yerinde bir OH var. Glikozdan tek farkı şuradaki bağda sadece bakın şurada bir amino grubu içermekte. İşte bu moleküler benzerlikten dolayı bağırsakta karbonhidratları sindiren alfa glukozidaz dediğimiz bir enzim var. Bu enzim glikozlar yerine bu dut yaprağı ekstresine bağlanıyor ve o enzimi bir nevi meşgul ediyoruz. Karbonhidratları sindirmek yerine bu molekülü sindirmekle uğraşıyor ve şu videoda da gördüğünüz gibi sağ tarafı bağırsak, sol tarafı kan olarak düşünürseniz işte maviyle gösterdiklerim alfa glikozidaz enzimi, yeşille gördükleriniz dut yaprağı ekstresi bakın gelip buraya bağlanıyor. Bu enzimi artık kapatıyor. Şu kahverengiler bakın karbonhidratlar normalde buraya bağlandığında şu yukarıdaki enzim bakın nasıl alıyor, parçalıyor, glikozunu ayırıyor karbonhidratı, kana geçiriyor. Ancak işte siz bu enzimlerin bir kısmını dut yaprağı ekstresiyle bloke ettiğinizde yani meşgul ettiğinizde o diğer karbonhidratların sindirimi %40 azalmış oluyor ve bu sayede de kan şekeri kontrolü elde edebiliyorsunuz. Bilimsel olarak da birçok çalışmayla dut yaprağı ekstresinin gerek güvenilirliği, gerek etki mekanizmaları ve nasıl hangi dozda etkili olduğu gösterilmiş. Üzerinde yapılan birçok çalışma var. Bu çalışmaların linklerini de videonun altına bırakacağım. Bunların arasında en dikkate değer ise 2021'de yapılan bu çalışma. Bu çalışmada kişilere karbonhidrattan zengin protein ve yağ da içeren karışık bir öğünle birlikte 250 mg dut yaprağı ekstresi ancak içerisinde %5 DNJ dediğim o biraz önceki molekülden içeren dut yaprağı ekstresi kullandıklarında bakın kan şekeri ölçümlerinde biliyorsunuz yemek yedikten sonra şu şekilde kan şekeri yükseliyor. Sonra pankreas insülin salgılayarak kan şekerini tekrar dengeleme eğilimindeydi. Ancak ne demiştik? Bu ne kadar hızlı yükselirse o kadar hızlı düşüyor ve bakın şurada gördüğünüz gibi kan şekeri bu sefer fazla düştüğü için sugar crash dediğimiz semptomlar oluyordu. Tekrar yemekten bir iki saat sonra acıkma, sinirlilik, uyku hali gibi semptomlar oluyordu. İşte bu kan şekerinin ulaştığı maksimum değeri yani tepe değerini 250 mg bir dut yaprağı ekstresini ilk lokmayla birlikte aldığınızda %42 düşürdüğü gösterilmiş. Bu kan şekeri pikini öteliyordur. İleride illaki bu kan şekeri yükseliyordur diye düşünüyorsanız ona da bakmışlar. Bakın hem 60. hem 90. hem 120. dakikadaki değerlerin hepsi düşük. İşte 60. dakikada %45, 90. dakikada %44, 120. dakikada da %42 daha az kan şekeri yüksekliği göstermişler ve kan şekerinin tepeye ulaşma süresini de etkilemiyor. Yani süreci geciktirmeden yine bu yapacağı piki yapıyor ve ikinci saatte pankreasınız yine kan şekerinizi normal hale getiriyor. Sadece bunu atıyorum 180'e, 190'a, 200'e fırlamasındansa 130'lara, 140'lara kadar ancak yükselerek yapmış oluyor. Bu da işte o eski videolarda anlattığım ideal aralıkta kalmanızı kolaylaştırıyor.
Ve bir diğer özelliği de şu: sugar crush'tan bizi koruyor. Yani çalışma grubunda dut yaprağı kullanan grupta kan şekeri başlangıç değerinin altına düşmemiş. Yani hipoglisemi, sugar crush yapmamış. Bu da önemli bir özellik. Bir başka kritere baktığımızda insülin düzeyi ne oluyor peki diye baktığımızda aynı şekilde pankreastan salgılanan insülin miktarında %41 azalttığı ve yine bunu bütün zamanlarda etkisini gösterdiği, herhangi bir piki ötelemediği, ertelemediği de gösterilmiş. Yani bu ne demek? Pankreasınız 10 birim insülin salgılayarak kan şekerinizi kontrol altına almak yerine 6 birim insülinle bunu halledebiliyor. Bu da pankreasınızın yorulmamasına sebep oluyor. Bu da önemli artılardan bir tanesi. Bir önceki videoda size glisemik indeks nedir? Bundan da bahsetmiştim. Her besinin kan şekerini ne kadar hızlı yükseltip yükseltmediğini gösteren bir değer. Mesela karpuz yerseniz, pirinç yerseniz çok daha hızlı yükseltirken glisemik indeksi düşük besinleri tükettiğinizde daha yavaş ve daha az yükseltiyor kan şekerini. İşte bu molekülü besinlerinize eklediğinizde glisemik indeksini de düşürdüğü gösterilmiş. Mesela maltoz, sükroz gibi diğer şekerlerle bu çalışmayı yapmışlar. %50'lere varan glisemik indeks azalması söz konusu. Bu da önemli bir artı. Aslında biraz önce size gösterdiğim videodaki gibi o mekanizmaya benzer bir şekilde çalışan bir diyabet ilacı grubu da var. Akarbozlar diyoruz. Bu akarbozlar da bağırsaktan glikozun emilmesini engelleyen ilaçlar. Ancak onları biz gastrointestinal sistem yan etkileri fazla olduğu için çok sevmiyoruz. Neden? Bu emilmeyen karbonhidratlar bu sefer kalın bağırsağa doğru gidip istenmeyen semptomlara, ishal gibi yan etkilere, gaz gibi sorunlara sebep olabiliyor. Ancak dut yaprağı ekstresinin gastrointestinal semptomları artırıp artırmadığına da bir çalışmada bakmışlar ve plasebo grubuna göre bu sindirim sistemi şikayetlerini artırmadığı da gösterilmiş. Bu nedenle daha güvenilir ve konforlu bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik videonun en eğlenceli kısmına. PubMed'de bir sürü bu konuyla ilgili yapılan çalışma var. Biraz önce de size bazı çalışmalar anlattım. Peki gerçekten etki ediyor mu? Bunu da ben deneyimlemek istedim. O nedenle işte bir aydır yaklaşık glikoz takip cihazı takılı ve her gün neredeyse aynı şeyleri yiyerek, artık midem bulanmaya başladı aynı şeyleri yemekten. İşte bir gün aynı öğünü yediğimde ne oluyor? Ertesi gün aynı öğünü bu sefer dut yaprağı ekstresiyle birlikte aldığımda ne oluyor? Bunlara baktım ve işte bu ölçüm sonuçlarını da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bunların hepsi deney için yenmiş besinler. Onun altını çizeyim ve 2 video önce de kirazın ne kadar yükselttiğini bir spoiler olarak vermiştim. Birisi hocam kiraz yediğinize göre zenginsiniz, parayı buldunuz yazmış. Ben de YouTube'dan parayı vurdum, ondan dolayı yiyebildim dedim. Tabii ki de latife yapıyoruz. Şimdi ilk deneyimi ben hem karbonhidrattan zengin hem protein içeren, bir miktar yağ içeren bir öğünle yaptım. Nedir o? Pilav üstü döner, yanında lavaş, yanında da ayran. Ayranda da laktoz var biliyorsunuz ve döneri de lavaşa dürerek yedim. Yani bir tam boy lavaş, işte altında pirinç pilavı, o da karbonhidrat ve 100 gram da kırmızı et içeren bir menü. Bu menüyü yediğimde 12 saat açlık sonrasında, normalde benim işte sabahtan öğlene kadar genelde kahvaltı yapmıyorum. 90, 95, 100 o bantta kan şekerim devam ediyor. İlk defa öğlen 12'de 1'de öğle yemeği yediğimde kan şekerim zıplıyor. İşte burada öğlen 12'de bu menüyü yediğimde 95'ten 155'e çıkmış kan şekerim. Şimdi ertesi gün aynı menüyü bu sefer yine 12 saat açlıktan sonra yine kan şekerim 95 iken yine öğlen 12'de bu sefer 250 mg dut yaprağı ekstresiyle birlikte ilk lokmadan önce bu gummy formunda bir takviye kullandım. Bakın kan grafiğim ne oldu? Sadece 95'ten 118'e yükseldi ve sonrasında da azalarak eski haline geldi. Gerçekten çok şaşırtıcı bir sonuç. Ben şurada bir kahve içmiştim. Mesela kahvenin kan şekerimi yükselttiğini gördüm bu cihazla. Herhalde kortizol salgılattığı için vücutta onun etkisi olsa gerek. Şurada bir kahve içmiştim. O kahve tekrar bir miktar yükseklik yaptı. Ama burada ben yemekten sonra maksimum 118'i gördüm. Bir önceki gün 155'i gördüğüm değerde. Peki kahvaltı yaptığımızda ne oluyor? Gelin buna bakalım. Ne demiştim eski videomda da? Öğlene kadar yememek çok güzel bir şey. Öğlene kadar kan şekerin 95 gidiyor. Vücudun kendini temizlemek için bir fırsat buluyor. Pankreasını durduk yere yormamış oluyorsun. Ancak bazen ben de sırf duygusal açlıktan dolayı veya bir önceki gün akşam çok bir şey yememiş oluyorum. Sabah dayanamayıp bir sandviç yiyorum. İçinde peynir olan simit gibi böyle bir karbonhidrattan zengin bir şeyle kahvaltı yaptığımda ne oluyor? Gelin buna bakalım. Şimdi bugün de bakın sabah 9'da durduk yere bunu yemişim ve kan şekerim zıplamış. Nerelere zıplamış? 145'lere kadar çıkmış. Sonra düşmüş. Bakın
bakın burada ne görüyorsunuz? Sugar Crush'ı görüyorsunuz. Bakın 2 gün önce burada ilk öğünü öğlen yediğimde Sugar Crush namına hiçbir şey yoktu. Ancak burada ben sabah 9'da durduk yere kan şekerimi zıplattığım için bakın burada ne olmuş? Sugar Crush olmuş. İşte benim şurada eller titremeye başladı. Halbuki mesela şu kahvaltıyı yapmamış olsaydım ben yeri geliyor 2'ye 3'e kadar bile dayanabiliyorum. Kan şekerim sürekli 95'te durabiliyorum. Ancak şurada benim ellerim titremeye başlıyor ve açtığım iliklerime kadar hissediyorum. Neden? Durduk yere sabah bu pankreası dürtüp insülin salgılattığım için. Sonra öğlen beyaz ekmek arası bir döner yedim bugün. Gerçekten yüksek karbonhidrat içeren bir besin ve bakın kan şekerim nereye zıpladı? 185'lere zıpladı ve ondan sonra meydana gelen Sugar Crush'a bakın işte ne kadar derin. Yani şurada da yine bu sefer ellerde titreme, sinirlilik, uyku hali görüyorsunuz. Ve o gün boyu artık kan şekerim iflah olmadı. Ertesi gün yine dut yaprağı ekstresiyle aynı şeyleri tekrarladığımda yani sabah o sandviçi yemeden hemen önce alarak baktığımda hem bakın sandviç sadece 120'lere kadar yükseltti. Öğlen yine aynı koca bir ekmek yememe rağmen ve yine bakın 128'lere 130'lara kadar kan şekerim yükseldi sadece. Bu kadar karbonhidrat içeren bir günde bile sabah aldığım dut yaprağı ekstresi öğlen yemeğine de etki etti ve gün boyu kan şekerim normal aralıkta seyretmiş oldu. Bu da çok çarpıcı bir değerdi. Ve işte akşam meyvesi bir önceki videomda da anlatmıştım. Tam burada akşam yemek yemişim. Kan şekerim tekrar düşerken ben öldürücü darbeyi vurup bir de meyve yemişim. Ve bakın kan şekerim nasıl zıplamış. İşte geçen videoda ne dedik? En azından pankreas tam düzeltirken bir darbe daha vurmaktansa bari yemeği bitirir bitirmez ye dedik. Ona da bazı kişiler hocam yemekten önce yenmesi öneriliyor meyvenin demiş. Ben şunu diyorum. Türk toplumunda en azından kötünün iyisi olarak ehveni şer olarak yemek biter bitmez ye. Durduk yere tekrar pankreasını dürtme, tekrar insülin salgılatma anlamında onu diyorum. Zaten sağlıklı olan gün içerisinde meyveyi yemek. Siz hangi Türk halkına adam işten gelmiş kurt gibi açken önce meyveye sonra kuru fasulye pilav ye diyebilirsiniz. Biraz toplumla uyumlu önerilerde bulunmamız lazım. Afaki önerilerde bulununca saçma oluyor, uygulanamaz oluyor. O videoda onu anlatmaya çalıştım. Peki aynı şeyi dut yaprağı ekstresiyle yediğimizde ne oldu? Bakın sadece 105'ten 130'a kadar meyvenin etkisi kendini gösterdi ve akşam öğününde bunu kullandığımda ertesi gün sabahki açlık kan şekerimde daha düşük ve daha dengeli olduğunu gördüm. Bu da gözüme çarpan noktalardan bir tanesiydi. Şimdi full karbonhidrat yediğim bir öğünden bahsedeceğim. Şimdi öncekilerde az da olsa protein, et falan vardı. Bu full karbonhidrat. Bir otele gittik. Orada da saat 4'te çay saati oluyor ikindi vakti. Öğlen yemek yoktu ve uzun açlıktan sonra şu gördüğünüz kır pidesi ve patates salatası yedim ve kan şekerimin nasıl fırladığına bakın. İlk defa 200'ün üstünü gördüm. 205'i gördüm. Ertesi gün aynı öğünü yine saat 4'te bu sefer dut yaprağı ekstresiyle birlikte yediğimde sadece 140'a kadar yükseldi. Bu da dramatik karşılaştığım sonuçlardan bir tanesiydi. Yine bir diğer kahvaltım çok sevdiğim bir kafede nispeten dengeli bir öğün. Altında kruvasan var, karbonhidrat, üstünde avokado var, üstünde protein, yumurta var, üstünde de yeşillik var. Yani aslında nispeten sağlıklı gibi görünen bir öğün. Bunu sabah yediğimde bakın kan şekerim 150'ye zıpladı, 150'yi gördü. Yine aynı öğünü dut yaprağı ekstresiyle aldığımda sadece 120'ye çıktığını gördüm. Bakın kan şekerim ne kadar neredeyse dümdüz. Bu da yine çarpıcı sonuçlardan bir tanesi. İşte özet olarak kan şekerine hükmetmek mümkün. Gerek bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte, salatayla birlikte yemek, proteinden, yağdan zengin beslenmek, hayata egzersiz dahil etmek gibi geçtiğim videoda anlattığım birçok yapabileceğimiz şey var. Bir de böyle bilimsel olarak kanıtlanmış moleküller de hayata dahil edilebilir. Özellikle Sugar Crush'tan muzdarip olanlar o gördüğünüz şeker düşmelerini hayatına yaşayıp yemekten 1-2 saat sonra uyku hali, ellerde titreme, tekrar bir tatlı isteği, şekeri düştüğü için sinirlenenler ve baş ağrısı yaşayanlar. Mesela bazı kişiler bir tatlı yediğinde direkt başına ağrı giriyor. Niye? O işte hızlıca yükselen kan şekerinden dolayı. Ayrıca diyabet hastaları, kan şekerini sürekli takip eden hastalar bunu hayatına dahil edebilir. Ne olur? Kan şekeri regülasyona destek olur. 200-250'lere çıkacağına daha az yükselmiş olur. Bu da insülin ihtiyacını azaltmış olur veya diğer diyabet ilaçlarına olan ihtiyacı azaltmış olur. Sağlıklı yaşamak isteyenler, kalp damar problemleri olanlar, geçtiğimiz videolarda damarlara en çok zarar veren şeyin bu kan şekeri piki olduğunu söylemiştim. Günümüzde bu kan şekeri kontrolü longevity açısından da öneriliyor. Uzun yaşamın bir sırrı olarak görülüyor ve kilo kontrolüne destek amaçlı.
haliyle yedikleriniz vücuda bir miktarı geçmediği için yeseniz bile, nefsinize hakim olamasanız bile, boğazınızı tutamasanız bile karbonhidratların %40'ı sindirilmeden geri atıldığı için kilo kontrolüne de destek olabilir. Klinik çalışmada önerilen dozlar 250 mg dut yaprağı ekstresi karışımından yaklaşık 147 mg net dut yaprağı ekstresi geliyor. Bunu da yemeğin ilk lokmasıyla birlikte kullandığınızda kan şekeri regülasyonuna gördüğünüz gibi destek olduğunu ben kendi hayatımda da görmüş oldum. PubMed'deki klinik çalışmaları da doğrulamış olduk ve benden geçer not alan bir molekül. Belki şeker kontrolünde daha önceki videolarımızda berberinden de bahsettik. Berberin aslında bütün metabolizmayı çalıştıran bir bitkisel destek. Zaten uzun yılların getirdiği karaciğer yağlanmanız varsa, kolesterolünüz varsa, kilonuz varsa, diyabetiniz varsa o bütün vücudu çalıştırarak sistemi onarıyor. Yani şöyle düşünün, bir bakımsız, virane, dökük bir ev var. Berberin o evi baştan aşağı restore ediyor. Dut yaprağı ekstresi ise o evin tekrar virane olmasını, tekrar duvarlarda vurup kırık olmasını, o evin tekrar yıpranmasını engelliyor aslında. Yeni girişi durduruyor ve kan şekerinin damarlarınıza ve diğer vücuda yavaş yavaş zarar vermesini engelleyen bir destek. Birlikte de kullanılabilir. Görevleri her ne kadar benzese de ayrı görevlere sahip moleküller. Evet, takviyelerle ilgili daha detaylı bilgiyi tarafımca kaleme alınan Akıllıca Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa isimli kitaplardan okuyabilir. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.